Herkese merhaba. Bu videomuzda dijital tasarım dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Adobe firmasını sizlere tanıtacağım. Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Acrobat gibi ikonik yazılımlarıyla grafik tasarımcılarından video editörlerine, dijital pazarlama uzmanlarından ofis çalışanlarına kadar çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Adobe firması, yaratıcılığın sınırlarını zorlamak isteyen herkes için vazgeçilmez araçlar sunuyor. Bulut tabanlı hizmetleri ve yapay zeka destekçi yenilikçi teknolojileriyle sektördeki liderliğini sürdüren bu dev Amerikan yazılım şirketini bu kadar güçlü kılan ne? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve finansal performansı nasıl? Teknik göstergeler bizlere neler fısıldıyor? Gelin bu soruların cevaplarını hep birlikte arayalım. Bir zamanlar Xerox'ta çalışan iki mühendis artık kendi projelerini hayata geçirme zamanının geldiğine karar vermiş ve bu kararla birlikte şirketten ayrılmışlardı. Verecekleri bu kararın kendileri ve yazılım dünyası için dönüm noktası olacağının muhtemelen o zamanlar farkında olmayacaklardı. 1982 yılında John Warnock ve Charles Geschke'nin Kaliforniya'da kurduğu Adobe şirketiyle ikilinin ilk ses getirecek projeleri yazıcılarla bilgisayarlar arasında köprü kuran PostScript adında bir yazılım diliydi. Bu teknoloji sayesinde yazıcılar bilgisayar ekranında ne görünüyorsa aynısını kağıda dökebilmeye başlamıştı. Apple şirketi bu teknolojiyi LaserWriter adlı yazıcısında kullanınca Adobe çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştı. 1990 yılına geldiğimizde Adobe bugün bile en çok bilinen yazılımlarından biri olan Photoshop'u piyasaya sürdü. Ardından Illustrator, Premiere Pro ve After Effects gibi yazılımlar geldi ve Adobe grafik tasarımcılarının, fotoğrafçıların, video editörlerinin, kısacası dijital dünyada yaratıcı çalışmalar yapan herkesin vazgeçilmezi haline gelmişti. 2005 yılında rakibi Macromedia'yı satın alarak Flash, Dreamweaver gibi popüler programları da ailesine katan Adobe, 2010'lu yıllarda büyük bir değişim başlattı ve yazılımlarını artık tek seferlik lisansla değil, abonelik sistemiyle sunmaya başladı. Creative Cloud adını verdikleri bu sistem sayesinde kullanıcılar programlara internet üzerinden erişmeye başlayacaktı. Adobe günümüzde sadece grafik tasarımı değil, video düzenleme, animasyon, pazarlama ve belge yönetimi gibi pek çok alanda dünyanın en güçlü yazılım şirketlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Gelir olmadan bir şirketin ayakta kalması mümkün değildir. Gelirler kısa vadede nakit akışı sağlarken uzun vadede büyüme ve inovasyonun temelini oluşturur. Bu nedenle şirketler satış pazarlama, müşteri sadakati, yeni pazarlara giriş gibi gelir artırıcı stratejilere büyük önem verir. Adobe özellikle abonelik modeli Creative Cloud sayesinde yıldan yıla öngörülebilir ve istikrarlı bir şekilde artan gelir elde ederek finansal istikrarını korumuştur. Şirketin artan gelirleriyle birlikte uzun vadeli başarısının en önemli ölçütlerinden biri olan net kar da yıldan yıla istikrarlı bir şekilde artıyor gözükmekte. Bununla birlikte şirketin serbest nakit akışı da önemli ölçüde artışa geçmiş durumda. Bir şirket serbest nakit akışını akıllı kullanırsa kazançlar gelecek yıllarda patlayabilir. Hisse geri alımları olabilir. Şirket yeni yatırımlar yapabilir. Kısacası bu metrikteki artış şirketin elini hayli güçlendirir. Şirketin ürün veya hizmet satışından sonra doğrudan elde ettiği karlılığı gösteren oran olan brüt kar marjında yaşanan artışlar şirketin daha verimli, daha karlı ve daha güçlü fiyatlama gücüne sahip olduğunu gösterir. Brüt kar marjında yaşanan artışlar şirketin satışlarından daha fazla kar elde ettiğini ve iş modelinin güçlendiğini gösteren çok önemli bir sinyaldir. Bu metrikteki artışlar hem kısa vadede hisseye olan ilgiyi artırır hem de uzun vadede finansal istikrarını destekler. Wall Street'in dikkatle takip ettiği göstergelerden biri olan çeyreklik hisse başı kazanç, bir şirketin 3 aylık dönemlerde hisse başına düşen net karını gösteren temel finansal göstergedir. Özellikle beklentilerin üzerinde artışlar gösteren bu metrik sonrası hisse fiyatları sert bir şekilde yükselebilir. Bu kalemdeki önceki çeyreğe göre yaşanan istikrarlı artışlar olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Adobe, inovatif ürünleri, güçlü marka itibarı ve sağlam finansal yapısıyla yatırımcılar için cazip bir şirket olmayı sürdürüyor. Şirket özellikle Creative Cloud paketi ile abonelik tabanlı iş modelini birleştirerek tekrarlanan gelirlerde istikrarlı büyümeyi sağlamaktadır. Ancak teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve artan rekabet nedeniyle şirketin yapay zeka ve bulut alanındaki yatırımlarını da yakından takip etmek gerekiyor. Adobe 20 Ağustos 1986 tarihinde halka arz edilmiş olup Nasdaq borsasında ADBE sembolü ile işlem görmektedir. O tarihte bölünmeler sonrası düzeltilmiş fiyat olan 17 sentten halka arz edilen Adobe hissesine $1000'lık yatırım yapan ve bugüne kadar satmayan bir kişinin güncel olarak yaklaşık $2.435.000 olurdu.
Tabii böyle birisi varsa. Bu hayalden sonra şimdi gerçeklere, yani grafiğimize geçelim. 22 Kasım 2022 tarihinde en yüksek fiyat değeri olan 699 dolara yükselen Adobe, bu zamandan sonra bir yıl süren sert bir düzeltme sürecine girmiş ve yaklaşık %60 değer kaybederek 275 dolar seviyesine kadar gerilemişti. 2017 yılından gelen yükselen trendinden destek alan hisse tekrar yukarı yönlü hareketine başlamış ve yaklaşık %131 yükselerek 634 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu bölgeyi geçmekte zorlanan ve ikili tepe görünümü de oluşturan fiyat desenleri izleyenlere paraşütleri açın mesajı vermişti. Bu noktadan sonra tekrar yaklaşık bir yıl süren düzeltme sürecine giren hisse 336 dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve burada alt trendinden destek alarak tekrar yükseliş hareketine başlamıştı. Şimdi desenlere geniş açıdan baktığınızda ne görüyorsunuz? Fiyatların iki eğimli trend çizgisini takip ederek daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler oluşturarak simetrik üçgen formasyonu oluşturduğunu gözlemliyorum. Fiyatlar formasyonun başlangıcına kadar yükselerek yeni bir zirve yapmış, ardından formasyon içinde yukarı ve aşağıya doğru hareket ederek daha düşük zirveler ile daha yüksek dipler oluşturmuş gözükmekte. Bu bölgede fiyatlar üst trende temas ettiğinde önceki tepede maliyetlenenlerin satış baskısına uğrayarak daha fazla ilerleyememiş ve kısa vadeli alım satım işlemi yapanların da bunu fark ederek satış yapmalarıyla alt trende doğru düşüşe geçmiş. Bu bölgeye gelindiğinde ise hisse artık ucuzladı, yükseliş başlayabilir, bu trene ben de binmeliyim diye düşünenlerin oluşturduğu alım talebi ile tekrar fiyatlar üst trende doğru yükseliş hareketine başlamıştır. Fiyatlar tekrar üst trende ulaştığında talep iştahı daha fazla olursa formasyonun yukarı yönlü kırılma ihtimali de bulunmaktadır. Eğer yukarı yönlü kırılım olursa ölçüm kuralına göre hesaplama yapılarak hedef fiyat doğrultusunda pozisyon takip edilebilir. Ancak şu istatistik de unutulmamalıdır. Boğa piyasasında kırılım gerçekleştiren simetrik üçgen formasyonlarının yaklaşık %33'ü %45 yükselir. Adobe'nin neredeyse 40 yıla yaklaşan büyüme hikayesi, teknolojiye yatırım yapanların sabrının nasıl büyük bir kazanca dönüşebileceğini net bir şekilde gösteriyor. Sizce bugün hangi şirketler geleceğin Adobe'si olabilir? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni analizlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.